Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle canlı felsefe sözlüğü çalışmalarımız kapsamında özgürlük kavramını analiz etmek istiyorum. Öncelikle özgürlük nedir? Tanımlarına bakacağız. Sonrasında özgürlüğün temel şartları nelerdir? Bunları inceleyeceğiz. Ve en son negatif ve pozitif özgürlük kavramlarına değinerek videomuzu sonlandıracağız. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız bu konudaki çalışmalarımıza desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Arkadaşlar özgürlük kavramı denildiği zaman herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme, davranma ve herhangi bir şarta bağlı olmama durumu anlaşılıyor. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi gerekiyor. Gördüğünüz üzere burada özgürlükle ilgili yapılan tanımda kendi düşüncesi ve kendi iradesi kavramı öne çıkıyor. Bu neyi gerektiriyor? Bu insanın doğru akletmesi ve bu akletmesine göre de eylemde bulunmasını gerektiriyor. İşte bu da aslında eğitim süreçlerinde kişinin bu doğru düşünme metodunu bulacağı mantık ve bu mantık çerçevesinde de insani ve vicdani gelişimini sağlamasını gerektiren bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için de özgürlüğün kişide iyice düşünüp taşınıp karar verme aşamasından sonra eyleme geçme hürriyetinin olması şeklinde ifade edilebilir. Burada işte özgürlüğün sınırları kavramıyla ve özgürlüğün mahiyeti kavramıyla karşılaşıyoruz. Çünkü özgürlük dediğimiz zaman eğer kişinin sınırsız bir şekilde istediği eylemi gerçekleştirebilme hürriyetini anlıyorsak eğer o zaman pek çok hayvan insandan daha özgür bir konuma geliyor. Şimdi insanın başına buyruk hareket edebilmesiyle özgürlük kavramını ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü başına buyruk hareket edebilmek içgüdüsel olarak gerçekleşen bir şeydir. Ama özgürlük tercihe dayalı olarak gerçekleşen ve insanın akletmesinin ve akletmesine bağlı olarak irade etmesinin sonucunda gerçekleşen bir durumdur. Onun için biz özgür dediğimiz zaman insanda akıl ve irade melekelerine dayalı olarak eylemde bulunabilen kişiyi, insanın akıl ve irade melekelerine göre eylemde bulunabilmesini kastediyoruz. Şimdi İslam felsefesinde özgürlükle ilgili tartışmalara baktığımız zaman Farabi'nin hür insanlar, köle insanlar ve hayvan tabiatlı insanlar diye bir ayrımı vardı, hatırlıyorsunuz. Mutlulukla ilgili müzakerelerimizde ben buna değinmiştim. Hür insanlar da Farabi'ye göre akıl ve irade etme melekelerine uygun davranan insanlardı. İşte insan ne zaman akıl ve iradeden uzaklaşırsa ya köle tabiatlı insan oluyor ya da hayvan tabiatlı insan olma derecesine gelebiliyor. Şimdi burada özgürlükle ilgili tartışmalarda modern dönemde çok ciddi bir tartışma ortamı oluşuyor. Ve bu filozoflarımızın görüşlerine de bakalım. Daha sonra dediğim gibi özgürlük kavramının negatif ve pozitif özgürlük bağlamında ne ifade ettiğine değinelim. Şimdi John Locke'a göre özgürlük bir bireyin kendi dışından gelen keyfi zorlamalara maruz kalmadan hayatını tanzim edebilmesidir. Başka bir deyişle birey yapmak istediği şeyi yapmaktan engellenmediği, olmak istediği şeyin olmasına mani olunmadığı durumda ve derecede özgürdür. Yani bir kişi, bir kurum sizin kendi içsel düzeniniz çerçevesinde olmak istediğiniz, yapmak istediğiniz bir şeyi engellemiyorsa, yani eylemlerinizde belli bir serbestliğe sahipseniz, düşündüklerinizi ifade edebiliyorsanız bu durumda özgürsünüz. İşte buradaki özgürlüğün sınırını belirleyen şey keyfi zorlamalara maruz kalmamak. Çünkü insanlar hayat içerisinde bulundukları konularda keyfi zorlamalara da maruz kalabiliyorlar. John Stuart Mill, özgürlük adını hak eden tek özgürlük biçimi diğer insanları kendi doğrularından yoksun bırakmadan ya da onları gerçekleştirmeye çalışmalarını engellemeden kendi doğrumuzu kendi bildiğimiz yoldan gerçekleştirmektir şeklinde bir tanım yapıyor. Burada da dikkat ederseniz diğer insanların haklar ve özgürlükler alanına girmeksizin kendi içsel durumumuzla doğru olanı yapabilme becerimizin kastedildiğini gözlemleyebiliyoruz. Onun için insan hakları anlayışında özgürlük kişinin kendisine ve başkasına zarar vermeme tanımını merkeze alıyor. Yani biz eğer özgür olduğumuzu iddia edeceksek öncelikle kendimize, sonrasında da başkasına zarar vermeme, yani insanlık onuruna yakışmayan bir tutum içerisine girmeme gibi bir yükümlülükle karşı karşıya geliyoruz. Şimdi bu da kişinin köleliği kabul etmesi ya da işte kişinin kendine zarar verici bir takım unsurları, eylemleri gerçekleştirmesi şeklinde ortaya çıkıyor. Bunlar da insan özgürlüğünü kısıtlayan unsurlar olarak ifade ediliyor. Şimdi günümüzde insan özgürlüğü ile ilgili yapılan tartışmalarda özellikle Tocqueville'in bu bireysel alanla kamusal alan arasındaki
sınırların belirlenmesi noktasında insanların özgürlüğünün kısıtlanabildiğini, modern yönetim biçimlerinin, modern devletlerin insanların özgürlük alanlarına yoğun bir şekilde karıştığını ifade ediyor. Ve bu manada insanlar özgürlük alanlarını kaybettikçe modern köleler haline dönüşmeye başlıyorlar. Şimdi çağdaş hayatta otorite elleri ve gözleriyle gündelik hayatın en küçük ayrıntılarına bile giderek her şeye karışmaktadır diyor Tocqueville. Şimdi buradaki temel sorun kişinin özel alanının kalmaması ve her yerin gözetim altına alınabilme durumu. Dolayısıyla daha önce devlet denetiminin dışında kalan sivil hayat alanları bu manada herkesin gözetim ve denetim altına girmiş durumda. Günümüzde bu biraz daha değişti. Artık sadece devlet açısından değil, sosyal medya kanallarıyla insan tamamen özgürlük alanlarını, kişisel alanını kaybetme durumuyla karşı karşıya geldi. Niye? Çünkü özel yaşamın dokunulmaz. Yani siz isterseniz sosyal medyada olmayın ya da işte bunları kullanmayın. Yine de bir şekilde interaktif bir yere girdiğiniz zaman, haberleşme ile ilgili herhangi bir yere girdiğiniz zaman sizin verilerinizin oradan çekildiği ve ona göre de size bir takım reklamlar ya da uygulamalar tavsiye edildiğini gözlüyoruz. Bu da insanın teknoloji ve kontrol mekanizmalarının artmasıyla aslında özgürlük alanlarını kaybetmesiyle karşı karşıya kaldığını bize sunuyor. Şimdi burada işte kişisel özgürlük alanıyla kamusal özgürlük alanı arasında denge nasıl sağlanacak? Bununla ilgili Isaiah Berlin'in Two Concepts of Liberty başlıklı bir çalışması var. Yani iki özgürlük kavramı. Şimdi bu çalışma aslında kişinin ve kamusal alanın özgürlük alanlarında nasıl bir çizgi çekmesi gerektiğine dair bize sunum gerçekleştiriyor. Burada da dikkat çeken şey şu: negatif özgürlük ve pozitif özgürlük. Isaiah Berlin negatif özgürlüğü kişinin diğerleri tarafından engellenmeden hareket edebildiği alan olarak tanımlıyor. Burada negatiflik bizim açımızdan değil. Yani birey açısından, kişinin kendisi açısından değil. Buradaki negatiflik karşıdaki hayatınıza müdahale edecek kişi açısından. Yani biz negatif özgürlük ve pozitif özgürlük derken buradaki negatif gerçek manada, bu bizim anladığımız manada negatif değil. Karşıdaki müdahil olacak kişiler, kurumlar ya da kuruluşlar tarafından bizim korunma altında olan özel alanımıza tekabül ediyor. Bu şekilde özgürlük engellenmemiş ve eylemlerin yer aldığı bir alana dönüşüyor. Yani zorlamanın olmadığı bir alan. Şimdi pozitif özgürlük ise aslında insanın kendisinin efendisi olması anlamında kullanılıyor. Fakat burada dışarıdan bir yüklemleme söz konusu olduğu için dış gerçekliğin diğer gerçeklikler üzerindeki bir değer yüklemesi diyebileceğimiz bir duruma işaret ediyor. Bu da kendi amaçlarımıza, hedeflerimiz yerine başkaları tarafından seçilmiş bir takım yüksek hedefler için var olmamız anlamına geliyor. Şimdi dikkat ederseniz iki kavramımız aslında birbirinden ayrıldı. Bir tanesi negatif özgürlüktü. Negatif özgürlük benim başkalarına zarar vermeksizin kendi alanımda, eylemlerinde özgür olmam ve kimsenin bana yükleme yapamaması. Yani özel alanım. Pozitif özgürlük ise işte insanın güç ve bir takım kudretle yükleme yapabileceği durumlara işaret ediyor ve bu da kendi amaçlarımız ve hedeflerimiz yerine başkaları tarafından seçilmiş bir takım yüksek hedeflerin koyulmasıyla kendi hedeflerimizin parantez alınabilmesine götüren bir sürece sebep oluyor Isaiah Berlin'e göre. Şimdi bunu nasıl daha iyi örneklendirebiliriz? Şöyle söyleyelim. Mesela bir ürün olsun. Bu ürün kamu otoritesi tarafından yasaklansın. Bu pozitif özgürlükler kapsamında, yani kamunun toplumun işte kendi tırnak içindeki toplumun menfaatleri diye söylediği tırnak içindeki kamusal otorite açısından değerli görülen, öngörülen sebeple onu yasaklaması ve sizin alamamanız, bu pozitif özgürlükler alanı ile ilgili söyleniyor. Bir şeyin, bir ürünün gittiğinizde tükenmiş olması, yani sizin istemeniz ve onun serbestçe satılabilmesi fakat sizin onu alamamanız negatif özgürlükler alanına
giriyor. Şimdi negatif özgürlük ve pozitif özgürlükle ilgili kavramları iyice ayırt etmeliyiz ki kendi alanımızı koruma ya da başkalarının alanlarına işte yüklemleme yapma yerine değer dünyamızı sağlıklı bir şekilde inşa edebilelim. Şimdi negatif özgürlük, bireysel özgürlüklerin amacını ve sınırlarını belirleyen, kişinin etki altında kalmaksızın kararlar alabildiği özel alandır. Burada negatif isimlendirilmesi yukarıda da söylediğimiz gibi bir olumsuzluk anlamında değil, etki kabul edilemez alan olarak ifade ediliyor. Şimdi burada negatif haklar devletin müdahale alanının dışında bulunan hakları ifade ediyor. Devletin burada kaçınma, yani sizin haklarınızı koruma görevi oluyor. Yani bireysel hak ve özgürlükler dediğimiz zaman zaten temelde devletlerin temel hedefleri arasında nedir? Eğer demokratik bir devlet içerisindeysek insanların bireysel hak ve özgürlüklerinin korunması gerekiyor. İşte negatif haklar bağlamında devletin görevi bu hakları koruma, bu hakları ihlal edenlere karşı da gerekli takibatı yapma şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi burada bu haktan yararlanma noktasında herhangi bir müdahale mümkün görülmüyor ve genel olarak negatif özgürlük bireyin her türlü dışsal kısıtlama ve sınırlamaya karşı özgür olması biçiminde tanımlanmaktadır. Devletin sosyal ve ekonomik hayatta sınırlı bir müdahalesini kabul ediyor. Şimdi bir de pozitif özgürlüğe değinelim. Yani negatif özgürlükte şöyle, kişinin kendi iç alanı ile ilgili özgürlük alanını ifade ettik. Pozitif özgürlük ise pozitif bir edim yükümü bulunmaktadır. Genel olarak pozitif özgürlük kişinin özgürlüğünü sınırlayan açgözlülük, şehvet ve cehalet gibi içsel engellerden kurtulması, özgür olması anlamına gelmektedir. Bu içsel engeller insanın kendisine yabancılaşmasına neden olur. Bundan dolayı da bu işte negatif özgürlükteki bakış açısındaki şeyler ilave olarak kişinin kamu açısından bir takım anlamlı ve değerli eylemleri ortaya koymasına yöneliktir. Şimdi bu negatif özgürlük anlayışını eleştiren bir takım yaklaşımlar negatif özgürlüğün gerçek değil ama çok biçimsel ve burjuva sınıfı için ortaya konulan bir özgürlük olduğunu söylüyorlar. İşte burada bir denge kurmak gerekiyor. Yani kamusal alanda ve özel alanda devletin ve bireyin alanlarının iyi tespit edilmesi gerekiyor ki o zaman toplumun sağlıklı bir şekilde gelişmesi mümkün olabilsin. Pozitif özgürlükler ve negatif özgürlükler bu dengeyi sağlama noktasında bize referanslar veriyor. Yani bu tartışmaları yaptıkça pozitif özgürlüklerin ne kadar ve nereye kadar kurgulanması gerektiğini, negatif özgürlüklerin de insanın hareket alanını bilmesi ve dışarıdan gelecek müdahalelere karşı kendini ve fikir ve ifade hürriyetini savunabilmesi anlamına geliyor. Çünkü insanlar eğer bu kavramları doğru bilirlerse müdahale edilmemesi gereken yerlerde karşısındaki kişiye gerekli hukuki ve ahlaki ögeleri hatırlatacaktır. Çünkü toplum içerisinde bu müdahaleleri gözlemleyebiliyoruz. Çünkü kimi zaman aile içinde zorlamalarla işte mesela modern kölelik dediğimiz bir şey var. Yani insanların iş yaşamlarında, özel yaşamlarında bir takım zorlamalara maruz kalmaları söz konusu. Ya da işte iş yaşamlarında mobbing gibi bir takım şeylerle karşı karşıya kalıyorlar. Ve pek çoğu da mesela mobbingin tam olarak ne olduğunu bilmediği için bu özel yaşamlarına dair yapılan o vurguları anlayamıyorlar veya da karşılığını veremiyorlar. Onun için bizim bu kavramları, yani pozitif özgürlük ve negatif özgürlük kavramlarını ben de değerli buluyorum. Vatandaşların, toplumun bütün üyelerinin özel alanlarının korunması, kamusal alanda da herkesin kendi fikri ve fiziki anlamda gelişimini sağlayacak katkıların yapılması gerekiyor. Ben son olarak şunu söyleyeceğim. Kendi adıma iki uç olarak gitmek yerine negatif özgürlük alanlarının korunması ve pozitif özgürlük olarak da ifade edilen insanı bir takım üst değerlere taşıyacak şeylerin de ortak insani değerler bağlamında kalması taraftarıyım. Çünkü herkes kendi ideolojisine, kendi inancına ve kendi düşüncesine göre bir takım üst değerler ve üst anlayışlar ortaya koyarsa bunların hepsini ayrı ayrı dikte etmesi ve onlara uygulaması gerekecektir. Bu da toplumu huzursuzluğa sevk edecektir. Onun için bizim temel ortak uzlaşı metni olan anayasa üzerinden temel değerlerimizi tanımlayarak bu pozitif ve negatif özgürlük kavramlarını yerli yerine oturtmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Eğer soru ve önerileriniz varsa bunları da videonun altına yorum olarak atabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler diliyorum.